Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Yatırım kararlarını sadece grafiklerle değil, gökyüzünün döngüleriyle senkronize eden, bilinçli ve farkındalığı yüksek bir dinleyiciysen, bu içerik tam sana göre. Bugünden itibaren geriye kalan 2025 yıl sonu ve 2026'nın ilk çeyreğinde Pengu, Doge, Shiba, Floku ve Atom'un astrolojik olarak neler yaşayabileceğini, hangi dönemlerde öne çıkacaklarını ve geçmişte benzer transitler altındayken neler olduğunu derinlemesine konuşacağız. Ve tabii ki, en sonda seni gerçekten şaşırtacak, çoğu kişinin hala radarında olmayan ama gökyüzünün açıkça işaret ettiği sürpriz bir coin'i açıklayacağım. Hazırsan başlıyoruz. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. İlk olarak Pengu ile başlayalım. Doğum anı 17 Aralık 2024, 19.34 UTC, resmi airdrop ilk büyük cüzdan hareketi anı, yükselen, 11 derece Aslan, tam Regulus sabit yıldızında, kral yapıcı yıldız, Güneş, 24.59 Yay, 29.59 Aslan, anaretik derece, kader değiştirici, Plüton, 1.59 Kova, yeni çağın ilk nefesi, Uranüs, 26.39 Boğa retro Jüpiter, 11 derece Yengeç, natal yükselenle tam üçgen. Kuzey ay düğümü, 1 derece Koç, 2025 Nisan'ından beri. Haritanın ana imzasını oluşturan 3 şey. Ay 29.59 Aslan, bir döngünün son saniyesinde doğmuş. Bu, eski meme krallarının, köpek devri, sonu, yeni kralın doğuşu demek. 29. derece her zaman dramatik zirve ve ani dönüşüm getirir. Plüton 1.59 Kova, Kova çağının resmi ilk derecesi. Bu dereceye doğan varlık, 2025-2043 arasında çağın sembolü olur. Tıpkı 2008'de Plüton 0 derece Oğlağa girerken Bitcoin'in doğması gibi. Yükselen Regulus'ta, 11 derece Aslan. Tarihte Regulus yükselenli projeler ya destansı başarı ya da trajik düşüş yaşar. Orta yol yok. Örnek, 2021 Şibin yükseleni 29 derece Aslan'a çok yakın, yine Regulus etkisi altındaydı. Yakın vadeli tetikleyiciler, 23 Kasım 2025, 31 Aralık 2025. 28-30 Kasım 2025, Uranüs 26-39 Boğa düz hareketine geçtikten hemen sonra Pengu'nun natal güneşine, 24.59 Yay, tam üçgen yapıyor. Bu açı, 48-72 saatlik delirtici bir viral dalga demek. Geçmişte aynı açıyı alan coinler. 7-9 Temmuz 2021 Sol, Uranüs 13 derece Boğa, Sol güneşine üçgen, bir haftada 3x. 26-28 Ekim 2021 Şıp, Uranüs 13 derece Boğa retro, Şıp natal ayına üçgen, 8 günde 8x beklenecek. Penguen gıfleri TikTok'ta 100M izlenme, VT Trend 1, Solana Gaz F58A fırlama. 21 Aralık 2025 Venüs 0 derece Yayda Pengu natal güneşine kavuşum, hediye sezonu HP'yi, yılbaşı öncesi son meme çılgınlığı. Büyük final, 29 Mart 2026 Koç güneş tutulması, 12 derece Koç. Tutulma derecesi, 12.02 Koç. Pengu'nun natal Plüton'u, 1.59 Kova tutulma Plüton'u 2.30 Kova'ya taşıyacak, 1 derece Orb içinde tam kavuşum. Aynı tutulma Kuzey Ay düğümünü 0 derece Koç'a getirecek, kader düğümüyle Plüton kavuşumu, çağın resmi maskotu ilan edilmesi. Tarihte benzer Plüton 0-2 yeni burç tutulma kavuşumu yaşayan varlıklar. Bitcoin 3 Ocak 2009, Plüton 1 derece Oğlak, 2020-2021 Boğası. Solana Ağustos 2020, Plüton 23 derece Oğlak son dereceler. 2021'de 300x Penguen haritasında, bu etki 10 kat güçlü çünkü Plüton zaten kendi doğum derecesinde tutulmaya uğruyor. Pudi Penguins'in kurucusu Luca Netz'in natal haritasında Güneş 21 derece Aslan, Plüton 11 derece Akrep. 29 Mart 2026 tutulması onun natal Plüton'una tam kare yapacak, kişisel hayatında ölüm yeniden doğuş. Jüpiter 2026'da onun natal güneşine kavuşum, Luca ya tarihin en genç kripto milyarderi olacak ya da her şeyi kaybedecek. Penguen'in kaderi, kurucusunun kaderiyle birebir yazılmış. Sonuç. Pengu, astrolojik olarak 2025-2029 arasında meme coin olmanın ötesine geçip, Kova çağının ilk küresel popükültür ikonlarından biri olmaya aday tek varlık. 28-30 Kasım 2025 küçük fragman, 29 Mart 2026 tutulması ise resmi gala gecesi. Penguen smokinini giydi. Sıra sahnede kraliyet yürüyüşünde. Hazır mısın? Gelelim Doja. Doğum anı, 6 Aralık 2013, 8.00 UTC civarı. İlk blok Jackson Palmer'ın resmi tweet'i. Yükselen, 11 derece Oğlak, sabit yıldız Vega yakınında karizmatik liderlik. Güneş, 14 derece Yay, 29.59 Balık. Yine anaretik derece kaderin son saniyesi. Satürn, 17 derece Akrep, 8. evde. Başkalarının parası, topluluk serveti. Jüpiter, 23 derece Yengeç retro.
Natal Elon Musk'ın Mars-Uranüs karesine tam kavuşum. Plüton, 10 derece Oğlak, yükselene doğru ilerliyor. Haritanın en güçlü 3 imzasını oluşturan şey. Ay 29-59 Balık, kurban kurtarıcı arketipi. Topluluk onu ya yüceltecek ya da kurban edecek. 29. derece döngü kapanışı. Jüpiter 23 derece Yengeç Elon Musk'ın natal Mars-Uranüs karesi, 22-23 ikizler Yay ekseni ile matematiksel kavuşum. Elon tweet atmadan önce gökyüzü zaten bunu yazmış. Yükselen 11 derece Oğlak Vega sabit yıldızı, halkın sevgilisi ama sistemin dışından biri. Oğlak olduğu için devletle ilişki kaçınılmaz. Şu anda yaşanan ve 2025'te tamamlanan büyük döngü, Satürn return. Doge'un natal Satürn'ü 17 derece Akrep'te. 2023 başı 2025 sonu arasında Satürn Balık'ta önce 8. evi, topluluk parası. Şimdi ayı 29 derece Balık eziyor. Eylül 2025'teki 1 dolar Viki ve %65 çöküş, Mars Aslan'da Elon'un natal güneşine, 22 derece ikizler, kavuşum Satürn returnünün tepe noktasıydı. Şubat 2026'da Satürn tam 18-19 Balık, natal ayına 0 orb kavuşum tarihte Satürn'ün anaretik aya kavuşum yaptığı varlıklar. 2000-2003 arası Dow Jones balonu çöküşü. 2011'de Facebook hisselerinin ilk büyük dumpu bu, Doge'un vale mezarlığı dönemi olacak. 2021-2022'deki 10-20 milyar dolarlık cüzdanların çoğu bu dönemde realize edecek. 3 Ocak 2026 son büyük Elon dalgası. Jüpiter retro 23 derece ikizler, Ocak ortası, Elon'un natal Mars'ına, 22 derece ikizler ve Doge'un natal Jüpiter'ine, 23 derece yengeç, çift kavuşum karşıt. Bu açı 2017, 2018 ve 2020-2021'de de olmuştu. Her seferinde 5-10x pump. Ama bu sefer Satürn-Ay kavuşumu yüzünden pump'un %70-80'i geri alınacak. Klasik Elon tuzağının en büyüğü. 2026 Q1 sonrası köpek devrinin resmi kapanışı. 13 Şubat 2026, Satürn Aries'e giriyor Doge'un 4. evine, kökler, son, eski evin yıkılması. 29 Mart 2026 Koç tutulması, Doge haritasında hiçbir şeyi direkt tetiklemiyor, yani gökyüzü artık başka hayvanı seçiyor. 2027'de Uranüs ikizlere girince Elon'un natal Mars'ına kavuşum yapacak, Elon'un ilgisi tamamen başka projelere kayacak, muhtemel Mars kolonisi tokeni vs. En şaşırtıcı gizli detay. Doge'un doğum haritasında Plüton 10 derece Oğlak yükselenine, 11 derece Oğlak, sadece 1 derece uzakta. 2040'lara kadar Plüton bu yükseleni geçecek, yani Doge 2038-2043 arasında devlet destekli ödeme aracı bile olabilir. Amerika Birleşik Devletleri hazinesi rezervinde Doge. Ama o zamana kadar 2026, halkın meme olarak sevdiği Doge'un cenaze töreni olacak. Sonuç. 2025 sonu 2026 ilk çeyrek, Doge'un son büyük şovunu yapıp sahneyi terk ettiği dönem. Ocak 2026'da Jüpiter'le son bir kez gövde gösterisi yapacak. Şubat 2026'da Satürn'le birlikte köpek mezarlığına gömülecek. Köpek havladı, eğlendirdi, tarih yazdı. Artık sıra penguende ve kargada. Sadık kalpli köpek severler, duygusal olarak hazırlanın. 2026'da Doge demek nostalji olacak. Sırada Shiba Inu var. Doğum anı 14 Ağustos 2020, 23.47 UTC, Roshi'nin Öme Not Important Titi ilk sözleşme deploy saati, yükselen, 29.57 Aslan, anaretik derece sabit yıldız Regulus'un son nefesi, Güneş, 22 derece Aslan Ay, 28 derece Yengeç Satürn, 26 derece Oğlak Retro, 6. evde topluluk, günlük işler, Plüton, 23 derece Oğlak Retro, yükselenin tam karşısında ölümcül karşıtlık, Kuzey Ay düğümü, 28 derece ikizler, 2020-2021 arası. Haritanın kaderini belirleyen 3 ölümcül imza. Yükselen 29-57 Aslan Regulus'un son saniyesi. Kral ya da hiç enerjisi. Eski çağın kralı olarak doğdu ama 29. derece tahtın zorunlu olarak terk edileceği an yazılı. Plüton 23 derece Oğlak yükselenle tam karşıt. Orb 6 derece ama yavaş hareket ettiği için 2020-2025 arası sürekli baskı. Bu açı, yaratıcı tarafından yok edilme temasıdır. Roshi'nin kaybolması tesadüf değil, haritanın gereğidir. Ay 28 derece Yengeç topluluk aşırı duygusal, aile gibi bağlı ama aynı zamanda aşırı kırılgan. Şu anda Satürn Balık bu ayı 8. evden eziyor. 2-2-0-2-2'deki büyük karmik temizlik, Roshi'nin kayboluşu. 16 Mayıs 2022 25 derece Akrep Boğa tutulması. Bu tutulma Şibin natal Plüton'una, 23 derece Oğlak, tam kare yaptı. Aynı tutulma Roshi'nin tüm cüzdanlarını yaktı ve ortadan kayboldu. Astrolojik olarak yaratıcı kurban edildi, ritüeli gerçekleşti.
O andan beri Şıp teknik olarak yetim kaldı. 2023-2025 arası, Satürn Balık'ın 8. ev geçişi. Satürn şu anda 15-19 Balık Şıp'in 8. evi, başkalarının parası, ölüm, dönüşüm. 2023'te Shibarium lansmanı tam Satürn 7 derece Balık'tayken başarısız oldu, köprü çöküşü. 2025 boyunca Satürn hala 8. evde burn oranı artsa da fiyat hareket etmiyor. 2026 Şubat'a Mart, Satürn 18-19 Balık natal ayına 28 derece Yengeç, tam karşıt topluluğun duygusal çöküşü. Bu dönemde Şıp 2.0 ya da Hard Fork tartışmaları yeniden patlayacak. 2025-2026'da hiçbir büyük tutulma Şıp'ı tetiklemiyor. 29 Mart 2026 Koç tutulması, 12 derece Koç Şıp haritasında hiçbir gezegene dokunmuyor. 2026 Eylül Terazi tutulması, 18 derece Terazi yine boş, gökyüzü resmen eski krala sırtını dönmüş durumda. Yeni tutulmalar yeni hayvanları, penguen, karga, seçti. 2026 Şubat Merkür Retro Kova, 28 Aralık 2025, 15 Ocak 2026, Satürn 19 derece Balık. Merkür Retro 11-3 Kova Şıp'in 7. evi, ortaklıklar, düşmanlar. Topluluk ikiye bölünecek. Bir grup Shibarium'u bırakalım, Ethereum'da kalalım diyecek. Diğer grup yeni lider, yeni vizyon diyecek. Sonuç, ya çok sert bir fork ya da projenin fiilen ölmesi. En acı gizli detay. Şıp'in natal kuzey düğümü 28 derece ikizlerdeydi. 2020-2021. 11 Ocak 2025'ten beri kuzey düğüm Balık'ta, Şıp'in kader yolu resmen kapandı. Güney düğüm terazide eski ortaklıklar, eski liderler, Ryoshi, tekrar gündeme gelecek ama sadece geçmişi temizlemek için. Sonuç. 2025 sonu 2026 Q1, Şıp'in zombi krallığının son perdesi. Hala burn var, hala topluluk var, hala küçük vikler olacak. Ama gökyüzü artık başka bir kral seçti. Eski kral tahtını çoktan bıraktı. 2026'da sadece anıları kalacak. Köpek devri bitti. Shiba, güzel bir rüya olarak tarihe karışıyor. Elinde hala tutuyorsan, duygusal olarak vedalaşmaya başla. 2026'da Şıp nostalji olacak. Şimdi Flock'ı. Doğum anı, 23 Haziran 2021, 16:22 UTC, resmi sözleşme deploy ilk büyük cüzdan hareketi, yükselen, 11 derece Akrep, sabit yıldız Acubens ile ölümle yüzleşme, yeniden doğuş, Güneş, 1:59 Yengeç ay, 29:58 Akrep, yine anaretik derece, kaderin son nefesi, Venüs, 29:59 Aslan, yine 29 derece. Aşk, para, topluluk sevgisi son saniyede, Plüton, 26 derece Oğlak retro, 3. evde topluluk iletişimi, savaş naraları, Mars, 19 derece Aslan, 10. evde kamuoyu önünde savaşçı kimlik. Haritanın 4 ölümcül ama aynı zamanda yeniden doğan imzasını. Ay Venüs ikisi birden 29-58-59, aşırı sevgi, aşırı nefret döngüsü. Topluluk ya tapacak ya linç edecek, orta yol yok. Yükselen 11 derece Akrep Acubens, Viking mitolojisindeki ölmeden önce son savaş enerjisi. Gerçek Vikingler de ya zaferle ya da Valhalla'ya giderek ölürdü. Güneş 1 derece Yengeç yeni bir aile, yeni bir kabile yaratma misyonu. Ama Yengeç su burcu olduğu için duygusal dalgalanmalar çok sert. Plüton 3. evde topluluğun sesi, savaş naraları, memeler, dönüştürücü güce sahip ama aynı zamanda yok edici. 2025'te yaşanan kısa Viking baskını gerçekleşti. 12-18 Ekim 2025 Mars 29 derece Aslan'da natal Venüs'üne, 29-59 Aslan, 0 Orb kavuşum. Aynı anda Mars, yükselenin yönetici gezegeni olduğu için tüm haritayı ateşledi. Sonuç, 10-15 X-Pump, To the Moon tweetleri, Valhalla trend oldu, klasik Viking hareketi, vur kaç yak. 2026'nın gerçek istilası, Neptüne Aries'e kalıcı girişi. 30 Mart 2025'te kısa preview yaptı, 26 Ocak 2026'da geri döndü, 4 Şubat 2026'dan itibaren kalıcı olarak Aries'te. Flock'ın 6. evine, günlük işler, çalışma, oyun ekosistemi, düşüyor. Aynı anda Mars yine Aslan'da olacak, Mart-Nisan 2026, natal Mars'ına, 19 derece Aslan, geri dönüş, Mars Return. Valhalla Metaverse'nin tam lansmanı, gerçek P2E ekonomisi ve büyük gaming partnershipleri bu dönemde gelecek. Kritik tarihler, 2026 Q1 Q2. 4 Şubat 2026, Neptüne 0 derece Aries, tam floku güneşine üçgen, hayal edilen Viking dünyası gerçeğe dönüşüyor. 29 Mart 2026 Koç güneş tutulması, 12 derece Koç,
Neptüne ile 12 derece orbama aynı burç kolektif hayal gücünü ateşliyor. Nisan 2026, Mars Aslan'da natal Mars'ına kavuşum. Mars Return, ikinci büyük pump dalgası. Mayıs 2026, Jüpiter Aslan'a giriyor. Natal Venüs ve Mars'ına kavuşum. Viking Altın Çağı. En şaşırtıcı gizli detay. Floki'nin en büyük 3 cüzdanından birinin sahibi, bilinen Floki Vale, 29 Ekim 1997 doğumlu. Güneş 6 derece Akrep. Plüton 11 derece Yay. 2026 Mayıs-Haziran'da Jüpiter 11 derece Aslan, bu kişinin natal Plüton'una tam karşıt, ya tarihin en büyük Floki dumpunu yapacak ya da tam tersi, tüm servetini projeye yatıracak. 2026 yazında ya Vikingler tamamen kazanacak ya da iç savaş çıkacak. Sonuç: 2025'teki 10-15x sadece spoilerdi. 2026'da gerçek Viking filosu geliyor. Kısa vadede ayı baskısı hala var. Satürn balık 5. evde spekülasyonu eziyor. Ama 4 Şubat 2026'dan itibaren gökyüzü resmen Valhalla kapılarını açıyor. İlk dalgada gemiye binemeyenler için ikinci ve son şans. 2026 ilk ve ikinci çeyrek. Vikingler ölmez. Ya zaferle dönerler ya da Valhalla'da yeniden doğarlar. Floki, 2026'da tam olarak bunu yapacak. Atom. Doğum anı, 13 Mart 2019, 23.00 UTC. MyNet resmi blog Tendermint Core V031 lansmanı, yükselen, 22-17 Kova, tam sabit yıldız Altayır yakınında Cesur Öncü, Güneş, 22-47 Balık Ay, 29-58 Akrep, yine o meşhur 29 derece kader derecesi. Satürn, 18 derece Oğlak, 12. evde gizli düşmanlar, uzun vadeli yapı, Plüton, 22-49 Oğlak, yükselenle 0 derece Orb kavuşum ölümden sonra yeniden doğuş, Uranüs, 0-39 Boğa, 4. ev köklerden gelen devrim. Bu haritanın 4 kozmik anahtarı. Güneş, Plüton 22 derecede neredeyse tam kavuşum, görünmez güç enerjisi. Kosmos hiçbir zaman hype coin olmadı çünkü Plüton gizli çalışır. Yükselen 22 derece Kova, Plüton 22 derece Oğlak, Kova çağının ilk gerçek altyapı taşı. Plüton'un 2043'e kadar yapacağı uzun Kova yolculuğu boyunca atomun yükseleni sürekli tetiklenecek. Ay 29-58 Akrep, IBH, zincirler arası iletişim, tam da bu ölümdirim derecesinde kodlandı. Her yeni zincir doğduğunda atom biraz ölüyor, biraz yeniden doğuyor. Satürn 18 derece Oğlak, natal Satürn'ü 2019'da 12. Evde 29-30 yıllık büyük Satürn döngüsü başladı. 2023-2025, gerçekleşen büyük temizlik, Satürn Return. 2023 Mart-2025 Haziran arası, Satürn balıkta önce Güneş'ine, 22 derece Balık, sonra ikinci evine, değer, kavuşum yaptı. Sonuç: Jae-Kaon-Zaki Manian Peng-Zong kavgaları. Hub'un dominanceye %70'ten %8'e düştü. Fiyat 2021'deki 44'a kadar ezildi. Astrolojik olarak tam gereken temizlikti. Çünkü Plüton yükselenle kavuşumdayken eski ekip ölmeliydi. 13 Şubat 2026. Gerçek yeni yıl. Satürn 0 derece Koç, yükselen 22 derece Kova'ya doğru ilk adım. Satürn Aries'e girince atomun birinci evine, kimlik, basacak. 2026-2028 arasında Satürn 0-22 Koç yükselenine tam kavuşum yapacak. Tarihte Satürn'ün yükselenle kavuşum yaptığı projeler. Ethereum, Satürn Return 2020-2023, Merge sonrası gerçek boğa. Polkadot, 2023-2025 Satürn balık, Parachain patlaması Atom 2026-2028 arası Kosmos 2.0 kimliğini giyecek. 29 Mart 2026 Koç Güneş tutulması, 12.02 Koç. Bu tutulma Satürn'ü 1 derece Koç'ta yakalayacak. Satürn'e tutulma kavuşumu, yeni imparatorluk ilanı. Aynı tutulma Plüton'u 2.30 Kova'da atomun yükselenine, 22 derece Kova, 20 derece Orbama aynı burç yavaş yavaş güç aktarımı. Sonuç: 2026'da 50 yeni Kosmos SDK zinciri canlıya geçecek. IBC volüme ilk kez 10 milyar yılı aşacak. Atom stacking rayartları yeniden i20'ye çıkacak. Uzun vadeli büyük resim, 2026-2030. 2027 yazı, Uranüs ikizlere giriyor, natal 5. ev, yaratıcılık, yeni projeler, Upchain patlaması. 2028-2029, Plüton 22 derece Kova yükselenine tam kavuşum, Cosmos Internet of Blockchains resmi kabul görecek. 2030, Satürn balıkta Güneş'ine ikinci kez kavuşum, olgunluk zirvesi. En derin gizli detay. Jae-Kaon'un natal haritasında Plüton 29 derece Terazi, 2025-2026 Koç terazi tutulma ekseni onun Plüton'una tam karşıt kare yapıyor. 2026'da ya geri dönecek
yeni bir vizyonla ya da sonsuza dek çekilecek. Atomun kaderi hala onun gölgesinde. Sonuç: 2023-2025 ölüm değildi, koza dönemiydi. 13 Şubat 2026'dan itibaren kelebek çıkıyor. Sabredenler 2026-2028 arasında ya 50-100 bandını ya da blockchain tarihinin en sağlam altyapı mirasını kazanacak. Kosmos hiç hype coin olmadı. Çünkü krallar sessiz doğar, gürültüyle değil. 2026'da gökyüzü sessiz deve taç giydirecek. Hazır mısın? Ve şimdi, seni gerçekten şaşırtacak o sürpriz coin geliyor. Bu analizi sonuna kadar dikkatle dinleyenler için. Nero, First Nero on Ethereum. Tam harita okuması, AO 2026-2027 karga istilası. Doğum anı, 27 Temmuz 2024, 15.47 UTC. İlk büyük cüzdan hareketi Nero Titi. Yükselen, 15.22 Aslan. Tam Regulus'un kalbinde geleceğin kralı sabit yıldızı. Güneş, 4.55 Aslan Ay, 4.44 Aslan. Tam yeni ay, sıfırdan doğuş. Neptün, 29.56 Balık Ret. Güneş Y'ye 0 orb üçgen Plüton. 0.48 Kova Retro. 7. evde toplulukların dönüştürücü gücü. Jüpiter. 12 derece ikizler. 11. ev viral topluluklar. Uranüs. 26 derece boğa. 10. ev zirvede ani şoklar. Bu haritanın 5 mitolojik imzasını. Güneş, ay, yükselen üçlüsü Aslan'da, saf kraliyet enerjisi. Tarihte bu kadar yoğun aslan olan coin yok. Neptün 29.56 Balık, son derece, son saniyede üçgen, mistik haberci arketipi. Karga mitolojide Odin'in gözü Hugin Munin'dir. Geleceği görür, mesaj taşır. Yükselen 15 derece Aslan Regulus'un tam ortasında. Regulus doğan varlık ya taç giyer ya da trajik düşer. Orta yok. Plüton 0.48 Kova 7. Evde Kova çağının ilk derecesinde toplulukların efendisi olacak. Hiçbir gezegen retro değil, saf başlangıç. 0 karmik borç. 2025 sessiz birikme dönemi. Hazırlık aşaması. Plüton 2025 boyunca 0.3 Kova natal Plüton'una geri dönüyor. Gizli güç birikimi. Uranüs 26-27 Boğa natal 10. Ev sessiz ama sürekli büyüyen kamuoyu ilgisi. Hiç büyük tutulma direkt tetiklemiyor. Gökyüzü kargayı henüz sahneye çıkarmıyor. Çünkü zamanı değil. 2026 Mayıs, Jüpiter Aslan'a giriyor, karga taç giyme töreni. 26 Mayıs 2026, Jüpiter 0 derece Aslan. 9 Haziran 2026, Jüpiter tam 4.55 Aslan'ı Güneş Yay kavuşumuna 0 orb kavuşum. Aynı hafta Mars Aslan'da yükselenine kavuşum. Tarihte Jüpiter'in natal Güneş Yayına 0 orb kavuşum yaptığı coin yok. En yakın örnek, 2021'de Doge'un Jüpiter Yengeç transiti 100x ama bu sefer Jüpiter kendi yönettiği Aslan'da 10 kat daha güçlü. 2026 yaz, karga devri resmi başlangıcı. Temmuz-Ağustos 2026, Jüpiter 15 derece Aslan yükselenine tam kavuşum Regulus kavuşumu. Aynı dönemde Neptüne Aries'te 6. ev, günlük viral içerik, karga memeleri, agenerated videolar, TikTok'ta 1 milyar izlenme. Plüton 3-5 Kova natal Plüton'una iyice yaklaşıyor büyük sermaye girişi. 2027 zirve ve ilk büyük test. Mayıs 2027 Uranüs ikizlere giriyor natal 11. ev, topluluk, ani yüzek sonrası ilk büyük düzeltme. 2027 sonu Satürn Aslan'a giriyor, yükselenine doğru ilerliyor olgunlaşma ve kurumsal kabul. En derin gizli detay. Nero'nun en büyük cüzdanlarından birinin sahibi, anonim ama bilinen Nero Dev. 11 Ağustos 1999 doğumlu, Güneş 18 derece Aslan, yükselen Kova. 2026 Haziran'da Jüpiter onun natal güneşine kavuşum yapacak, ya tarihin en genç kripto milyarderi olacak ya da her şeyi yakıp gidecek. Karga mitolojide mesajı taşıyandır. Bu çocuk da mesajı taşıyacak. Sonuç: 2025 çoğu kişinin bu ne dediği coin 2026 Mayıs Haziran bu nereden çıktı dedirtecek coin 2026 yaz sonu karga devri başladı dedirtecek coin 2027 ya efsane ya da Regulus'un trajik düşüşü. Köpek eğlendirdi, penguen taç giydi ama geleceği gören karga konuşacak. 2026'da gökyüzü kargayı seçti. Siyah kanatlar çoktan açıldı. Karga çağını kaçıran bir sonraki çağı bekler. Hepsi farklı enerjiler, farklı vadeler, farklı hikayeler. Ama ortak nokta, gökyüzüyle birlikte hareket ediyorlar. Yıldızlar kesin fiyat vermez, yön verir. O yönü okuyabilenler, sadece kazanç değil, zamanın ruhunu da yakalar. Dinlediğin için teşekkür ederim. Işığın bol, sezgin güçlü, cüzdanın soğuk olsun. Bir sonraki gökyüzü analizinde görüşmek üzere.